Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu sevimli çanta yapılışını paylaşacağım. Yine ünlü bir markaya ait bir çanta çalışacağız. Görünce bayıldım. Hemen yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Hatta Instagram'da takip ediyorsanız söylemiştim bir tane çantayı çok beğendim diye. O yüzden hemen başladım ve tamamladım. Çünkü çok kısa sürede tamamlayabileceğimiz bir çanta oldu. Genelde hep bu şekilde söylüyorum ama örme süremi görüyorsunuz. Gerçekten kısa sürede yapabileceğimiz bir model oldu. Ve çok da sevimli oldu. Şu an oldukça moda olan bir model. Hem de iki tane çanta çalışmış gibi olduk. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın normalde isterseniz şöyle astarımız var. Bunu iki kez düğümleyip bu şekilde kullanılabilir. Bu şekilde sepet çanta olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki file çantamız da inanılmaz güzel oldu. Bunu da bu şekilde kullanılabilir. Çünkü çok tatlı oldu. Ben bunu çok beğendim aslında. Bu şekilde kullanmayı da düşünüyorum. Diğer türlü de az önce görmüştünüz. İçerisine yerleştiriyoruz. Bir bütün halinde kullanıyoruz. Yani iki tane çantayı birleştirmiş olduk. O yüzden çok güzel ve farklı oldu. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. İçerisinde astarlama var. Bakın. Şu şekilde astar var. Astardan nasıl astarlama yaptığımdan bahsediyor olacağım video içerisinde. Nasıl kestiğimi, nasıl diktiğimi, buraya nasıl düğümleyip kullandığımdan bahsediyor olacağım. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Birazcık daha kalın bir astar kullanırsak aslında daha güzel olacak. Benim elimde saten vardı. Bakın bu şekilde bu saten aslında. Direkt renkleri uyumlu olduğu için bunu kullandım. Dediğim gibi nasıl kestiğimi, nasıl buraya sabitlediğimden bahsediyor olacağım. Hazır değil. Bunu da biz beraber yapmış olacağız. Sonra şu şekilde düğümlüyoruz. Bu kadar astarımız ve inanılmaz güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Çok hoş gözüküyor. Şimdi kağıt ip kullandım. Modelde de kağıt ip kullanılmıştı. İçerisindeki açık rengim 250 gram vardı elimde. Hala bakın şöyle kocaman bir tane yumağım kaldı. Yani yaklaşık 150 gram ya da 100 gram bile yeterli olacak diye düşünüyorum. Diğer türlü koyu rengim için de aynı geçerli. Yaklaşık 150 gram bence yeterli olacaktır. Çünkü bunlar benim daha önce aldığım elimde olan ipleri olduğu için bir de yumak halinde değil. Bakın bu şekilde kendim yumak haline getiriyorum. O yüzden gram olarak tam net bir şey söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi 250 gramdı. Hala bu şekilde büyük bir yumak elimde kaldı. 4 milim tığ kullandım. Ama içindeki sepet kısmını birazcık böyle sıkı örmenizi öneriyorum. Çünkü sepetin yapısı, duruşu bu şekilde gayet güzel oldu. Bakar mısınız? Tabanda farklı bir taban çalıştım ve bu birleştirme noktalarımız hiçbir şekilde belli değil. Ve gayet güzel oldu şekil olarak da. Dediğim gibi birazcık elinizi sık tutarsanız bu sepet havası da gayet güzel olacaktır. Diğer türlü tüm ayrıntılardan video içerisinde bahsediyor olacağım. Şunu da söylemek istiyorum. İki tane aynı taban olduğu için bir tanesinin başlangıcını beraber yaptık. Yani bu tabanımın başlangıcını beraber yaptık. Aynı taban, sadece 2 sıra fazlalığı var. Diğer türlü tabanı çalıştıktan sonra üst kısmını bu çantanın devam ettim. Dönüşünü sağladım ve bu çantamızı tamamladık. Daha sonrasında yine file kısmını yaptık. Ekstra 2 kez aynı şeyi anlatmak istemedim. Zaten videomuz yeteri kadar uzun oluyor. O yüzden bunu da söylemek istedim. Aklınız karışmasın farklı renk görünce. Aynı iki taban olduğu için kahverengi tabanlı başlangıcımızı yapıyoruz. Devamında gövde kısmını yapıyoruz sepet çantamızın ve devamında file çantamızı yapıyoruz ve tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi iki farklı çantayı beraber yapmış olacağız. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hemen cevaplamaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen, düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Her zaman söylüyorum. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle iplerimden bahsetmek istiyorum. Modelde kağıt ip kullanacağız. 2 tane renk kullanacağız. Bir tane bakın bu şekilde elimde açık rengim var. Bir tane de koyu kahve rengim var. İkisini kombinledim. Modelle yaklaşık birebir aynı diyebiliriz. Ve 4 milim tığ kullanacağım. Çünkü ipimin kalınlığı bence birazcık kalın. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. İpinizin kalınlığına göre tığ seçmelisiniz. Daha ince bir ipiniz var ise 3,5 numara tığ ile de örebilirsiniz. Çünkü sıkı bir yapıda olması gerekiyor. O yüzden 4 milim tığ büyük gelecekti. Benim ipim dediğim gibi kalın. Şimdi başlangıcımızı yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İç kısmı için bir tane
açık rengimizde sepet yapacağız. Tabanları aynı olduğu için ben açık rengin taban kısmını tamamladım. Belli bir kısmından sonra, gövde kısmından sonra o kısımdan devam edeceğiz. Ama iki şekilde aynı taban olacağı için dışındaki ikinci tabanımızı koyu kahverengi yapacağız. Ben de sizinle beraber koyu kahve tabanımızın başlangıcını yapıyor olacağım. Dediğim gibi iki tabanı da aynı yapacağız. Sadece koyu kahve dış kısmına geleceği için belki bir sıra fazla yapacağız. Onun dışında ekstra farklı bir şey yok. İki tane yuvarlak taban çalışıyor olacağız. Öncelikle tabii ki açık renk tabanımızı yapmamız gerekiyor. Ben de modeli çıkartabilmek açısından açık renk tabanımı tamamladım. O yüzden şimdi ikinci tabanımızın başlangıcını yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir, iki sefer döndürdükten sonra ipi tığımın ucuna takıyorum ve içerisinden çektim. Bu şekilde bir tane halkamızı yapıyoruz. Daha sonrasında bir tane zincirimi çektim. Tekrardan halkanın içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Tekrardan boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Tekrardan boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekip sık iğnemi yapıyorum. Zinciri saymıyoruz. Zincirin dışında 3 tane sık iğne yaptım ve devam ediyorum. 4, bir kez daha batıyorum. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında ipimi arka kısmına çekiyorum. Ve halkamızı kapatıyoruz. Herhangi bir yerden, arka kısmından herhangi bir yerden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve buraya düğümlüyoruz. Sıkı bir şekilde düğümleyeceğim. Daha sonrasında orta boşluk kısmında genişleme yapmasın diye bakın bu şekilde düğümledim. Daha sonra ilmeğimi tığıma takıyorum. Şimdi burada sıramızı tamamlamış olduk. 5 tane sık iğne yaptık. Az önce de söylediğim gibi zinciri saymıyorum. Devamında 5 tane sık iğne yaptım. Birinci sık iğnenin tepesinden bakın şu şekilde tığımı geçirip ipimi çekiyorum ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde ilmek yürütme yapmadan direkt tepe üst noktasına atlamış oldum ve hemen buraya ilmek belirleyicimi takıyorum ki başlangıç noktamızı unutmayalım. Her seferinde bir sıranın başlangıç noktası burası olacak. Bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. İpimi çekip bir tane daha sık iğne yaptım. Yani boşluğa 2 tane sık iğne yapmış olduk. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne. Tekrar aynı boşluğa batıp bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çift sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. 1, tekrardan aynı boşluğa atladım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çift sık iğne. Son boşluğumuza geldik. 1, tekrardan aynı boşluğa battım. 2 tane sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10. Pardon, son boşluğum dedim. İlmek belirleyicinin olduğu noktaya da çift batarak toplamda 12 tane sık iğne yapmış olacağız. Bakın ilmek belirleyicimi çıkardım. O boşluktan tığımı geçirdim. Bir kez daha battım. 12 tane sık iğneye ulaşmış oldum. İkinci sıranın sonunda. Burada ilk arttırma yaptığımız noktaya geldik. Tepe noktasına. Burası bizim 3. sıramızın başlangıcı olacak. Hemen tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanına ilmek belirleyicimi takıyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha sık iğne yaptım. Çift sık iğne yapıyoruz. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, tekrardan aynı boşluğa atlıyorum. Çift sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar her boşluğa çift sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar her boşluğa çift batarak ilerledim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Burası bizim son boşluğumuz. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha sık iğne yaptım. Sıra sonunda saydığımızda 24 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim ve tek sık iğnemi yaparak 4. sıramın başlangıcını yaptım. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum.
ilmeğimi tığıma taktım. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane tek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane tek sık iğne yaptım. Dördüncü sıramızda herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Her boşluğa tek sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum hemen. İlmek belirleyici öncesindeki boşluğa tek sık iğnemi yaptım. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Buraya da bir tane sık iğnemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Hemen yandaki ilk boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım ve 5. sıramızın başlangıcını yapmış olduk. İlmek belirleyicimi tekrardan bu noktaya takıyorum. Şimdi bir tane tek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir kez daha aynı boşluğun içerisine batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tane tek, bir tane çift sık iğne yaparak sıramızı tamamlayıp geliyoruz. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar ilerledim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane tek yapmıştım. Son boşluğumuzda da tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapıp sıramı tamamlamış oluyorum. Sıra sonunda toplamda 36 adet sık iğneye ulaşmış olduk. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek birinci sık iğnemi yaptım ve hemen sonrasında ilmek belirleyicimi tekrardan aynı noktaya taktım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızın başlangıcını yaptık. 6. sıramızda herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi ilmek belirleyici öncesindeki noktaya kadar ilerledim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Bir tane yandaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Ve bir üst sıranın yani 7. sıramızın başlangıcını yapmış olduk. İlmek belirleyicimi takıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oluyor taban kısmında. Bunu düzeltmeden size göstermek istedim. Çünkü bana soruyorsunuz, benimki üste doğru kayık şeklinde oluyor ya da kıvrıldı şeklinde yorumlar alabiliyorum genelde. Onu da söylemek istedim. O yüzden düzeltmeden göstermek istedim. Bakın benimki de şu anda dümdüz değil. Şu şekilde esneterek elimizde bunu ara ara her sırada düzeltiyoruz. El ütüsü diye bir şey var. Bakın bu ipin yapısı gereği bu şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Bakın gayet düzgün oldu. Çünkü bir alt sıramızda, yani şu an tamamladığım sıramda arttırma yapmadığım için yukarıya doğru hafif bir toparlama oluyor. Bu her sırada olacak bir şey. O yüzden her seferinde elinizle bu şekilde düzgün bir görüntü elde ediyor olmanız gerekiyor. Bunu da söylemek istedim. Daha sonra ilmeğimi tığıma takıyorum. Bir tane sık iğnemi yapmıştım. Yanındaki boşluğa atlıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani 2 tane tek sık iğne yaptım. 7. sıramın başlangıcını yaptım. 3. boşluğuma geldiğimde ise tekrardan aynı noktaya battım. 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar 2 tane tek, bir tane çift sık iğne yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve bu noktaya tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yani çift sık iğne yaparak 7. sıramızı tamamlamış olduk ve sıra sonunda 48 tane sık iğne yaptık. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrardan yanındaki boşluktan şöyle ilmek belirleyicimi geçirip takıyorum. Şimdi 8. sıramızda herhangi bir arttırma yapmayacağız. Sıramızı tamamlayıp geleceğiz. Hep aynı şekilde ilerliyorum, fark ettiyseniz. Bir tane arttırma yapıyorsam, mesela 7. sıramda arttırma yapmıştım ya, 2 tane tek, bir tane çift sık iğne yapmıştık. Bir üst sıramda herhangi bir arttırma yapmıyorum. Sadece her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 9. sırama geldiğimde 3 tane tek, bir tane çift sık iğne. Bir üst sıraya geldiğimde yine her boşluğa tek sık iğne yapacağım. Bir üst sıraya geldiğimde 4 tane tek sık iğne, bir tane çift sık iğne yapacağım. Bir üst sırada yine herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa tek sık iğne yapacağım. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sıra arttırma yapıyorum. Bir tane tek sık iğnemiz artıyor, farkındaysanız. Bir sırada ise herhangi bir arttırma yapmıyorum. Ta ki istediğimiz taban boyutuna ulaşana kadar bu şekilde devam edip geliyorum.
Şimdi size bahsettiğim gibi ilerledim geldim. 13. sıramı tamamladım. Bakın sıra sonunda 14. sıramın başlangıcını yaptım bir tane sık iğne yaparak. 13. sıramda 5 tek bir çift yaptım. Sıra sonuna kadar ilerledim geldim. Şunu söylemek istiyorum. 2 tane aynı şekilde taban çalışacağız diye başta söylemiştim ya. Diğer tabanımızda en son 5 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bir sıra üstüne herhangi bir arttırma yapmadan ilerliyoruz. Bunda ise bu koyu renk tabanımızda ise bir sıra fazla yapmayı düşünüyorum. Çünkü etrafını geçirebilmek açısından bir sıra fazla yapacağım. Bakın bahsettiğim tabanım bu. Burada en son 5 tek bir çift yaptım. Üzerine bir sıra herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım geldim. Ama bu tabanı bu şekilde üzerine yerleştireceğimiz için daha sonra etrafına da örme yapacağım için bir sıra fazla gideceğim. Yani şu an 13. sıramı tamamladım. 14. sıramın başlangıcını yapıyorum. Şimdi 14. sıramın başlangıcını yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane tek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. 1 tekrardan aynı boşluğa battım. Bir tane daha sık iğne yaparak çift sık iğne yaptım. 14. sıramda da 6 tane tek bir tane çift yapacağım. Sıramı tamamlayıp geleceğim. Daha sonrasında ise bir sıranın başlangıcını yapacağım. Herhangi bir arttırma yapmayacağım. Bu şekilde tabanı tamamlamış olacağız. Şimdi size bahsettiğim gibi sıramı tamamladım geldim. En son sıramda herhangi bir arttırma yapmadım. Her boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Ve sıra sonunda 15. sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bu parçamızı bir kenara alacağız. Açık renk iç kısmındaki işte sepet kısmını ilk yapmamızı söylemiştim ya. İlk yaparsak daha iyi oluyor. Çünkü üstteki taban kısmını da ona göre ayarlama yapıyoruz. Ben o kısmı çalıştığım için sizlerle bu koyu renkle taban kısmını yapmak istedim. Devamında öncelikle sepet kısmını yapacağımız için tabandan sonraki üst kısmını tamamlayıp gelelim. Daha sonrasında file kısmını yapacağız. Şimdi sepet kısmına devam ediyoruz. Şimdi ben 15. sıramı tamamladım geldim. 14. sıramda yani bir alt sıramızda 5 tane tek bir tane çift sık iğne yaptım. 15. sıramda ise herhangi bir arttırma yapmadan sadece her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bundan sonra da artık böyle üst kısma doğru dönmeye başlayacak modelimiz. O yüzden şu şekilde taban ölçüsünü vermek istiyorum. 18 santim taban ölçümüz. Modelde yaklaşık 17 santim sanırım. 17 santim yazıyor diye okumuştum. Şimdi son sıramızı zaten saymazsak üste doğru dönüş yapacak ya o da dönecek. Şu şekilde birkaç santim oynama olabiliyor. Ama gayet güzel bir taban oldu dümdüz. Şimdi buradan itibaren normal örmemize devam edeceğiz. Ekstra farklı bir şey yapmayacağız. Sadece her boşluğa tek sık iğne yapacağız. Zaten ilmek yürütme yaparak birleştirme yapmıyoruz. Her sık iğnenin tepesine bir tane battığımız için yuvarlak şeklinde döneceğiz yine aynı şekilde. Sadece bu bağlantı noktamızı unutmayalım. Bir sıraya başlangıç yaptığımız kısmı unutmayalım. Çünkü her seferinde onu yukarıya doğru taşımamız gerekiyor. Bittiği noktada ilmek yürütme yaparak düzleyeceğiz. Bundan sonra hiç arttırma yapmayacağım için dediğim gibi bu yavaş yavaş yukarıya doğru dönmeye başlayacak. İstediğimiz boyuta kadar 15. sıramızdan itibaren istediğimiz boyuta kadar her boşluğa tek sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın sadece bir sıra boyunca gittim geldim. Ve bu şekilde 2 sıra gitmişiz gibi zaten söylemiştim ya bir önceki sıramda da arttırma yapmamıştım diye 15. sıramda. Yukarıya doğru dönüş sağlamış oldu. Şu şekilde bakın gayet dümdüzgün duruyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bir yandan şu şekilde elimle düzelterek devam ettim. Bu noktayı söylemek istedim. Çünkü diğer türlü tamamen yukarıya doğru dönüyor. Siz de elinizde böyle ütüler gibi her sık iğnede şöyle mesela ayarlayın 2 sıra boyunca. Sadece ilk sıra gözükecek. İlk sıradan bahsediyorum. Çünkü 15. sıramız da gözükecek. Şu an 16. sıramı gittim geldim. Diğer türlü hepsi dönmesin yukarıya doğru. Her sık iğnede şöyle elinizle düzeltin. Sadece üste doğru 2 tane gözükecek şekilde ütüleme yapın. Yani el ütülemesi gibi düşünün. Daha sonrasında dediğim gibi farklı bir şey yapmayacağım ama bu noktayı da göstermek istedim. Çünkü elinizle düzeltmezseniz yukarıya doğru ya çok fazla işte dönme sağlayacak
ya da bu şekilde düz yapısı bozulacak. O yüzden sürekli elinizi düzelterek ilerleyin. Şimdi hep aynı şekilde devam edeceğim, istediğim boyuta ulaşana kadar. Şimdi size bahsettiğim gibi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak hiç arttırma yapmadan devam ettim ve toplamda 22 sıra boyunca giderek sıramı tamamladım. Bakın ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar ilerledim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 22 sıra dediğimde taban kısmından itibaren değil, taban kısmından itibaren saymadım. En son arttırma yaptığım noktanın üstüne son bir sıra daha gitmiştim. Başlangıçta bahsetmiştim. Onun üstünden devam ettiğimizde 22 sıra boyunca gittim. Şu şekilde ölçerek de söylemem gerekirse sizlere, bakın 14 santim boyunca giderek sıramı tamamladım. Modelde ölçülerine baktığımızda da 14 santim yazıyordu. Ben de yine aynı şekilde 14 santim boyunca ördüm. Diğer türlü de 22 sıra boyunca gittim. Bunu söylemek istiyorum tekrardan. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamladıktan sonra şurada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve tığımı içerisinden geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 2 tane zincirimi çektim. İpimizi burada keserek artık sıramızı tamamlıyoruz. Çantamızın gövde kısmını tamamlıyoruz. Şöyle ipimizi iç kısmına alalım. Bakın bu şekilde gayet güzel bir gövde kısmı elde etmiş olduk. Daha sonrasında file kısmını yapacağız beraber ve en sonrasında da astar aramasını yapacağız. Şimdi sıra geldi file kısmını yapmaya, çantamızın üst kısmını, devamını yapmaya. Burada sıramızı tamamlamıştık hatırlarsanız. Şimdi şu şekilde devam edeceğim. 1 2 3 4 5 9 tane zincir çektikten sonra 1 2 3 4 5. boşluğumuzun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum ve devamında sayıyorum. Bakın boşluk kısmını sayıyorum. Sık iğne kısmını değil. 1 2 3 4 5. 5. boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi çektim ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5. boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 9 zincir çekip 5. boşluğumuza sık iğne yaparak devam ediyoruz. 9 tane zincirimi çektim ve sıramı tamamlayacağım. Şimdi 1 2 3 4 tane boşluğumuz kaldı. 5. boşluğumuz başlangıç noktamız. Başlangıç noktamdan tığımı geçirdim 5. boşluğumdan. İpimi çektim ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bakın burada bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki ilk boşluğun tepe noktasına batıyorum ve ipimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Direkt bakın tepeye atladım. Birinci boşluğun içerisine batıp sık iğnemi yaptım. Burası bizim her zaman bir sıranın başlangıç yapacağımız noktamız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Yandaki boşluktan tam böyle orta kısmından bakın tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde. Devamında da hep aynı şekilde ilerleyeceğim. 9 tane zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın ben başlangıç kısmımıza kadar ilerledim. Başlangıç kısmımız zaten belli oluyor. Böyle yatay gözüküyor. 9 tane zincirimi çektim. İçerisinden tığımı geçirdim. Ve bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Devamı da yine 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ekstra farklı bir şey yok. Hep bu şekilde döneceğiz. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi bence yeterli bir uzunluğa ulaştım. Ben 8 sıra boyunca git gel yaptım. Size bahsettiğim gibi file kısmında 8 sıra boyunca gittim. Bakın şu şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıramda tamamladım ve başlangıç noktamda bitirdim. İpim bakın hala burada duruyor. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi devamında askı kısmını yapacağız. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bakın bu şekilde ilmek belirleyicilerimi ben bu kısma taktım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu ütülenmiş hali. Ben bu şekilde direkt koyarak şu A kısmını yukarıya doğru esnetme yaparak, yukarıya doğru çekerek ütülemesini yaptım. Çünkü çok fazla geniş olsun istemediğim için yukarıya doğru düzeltmeler yaparak ütüledim. O yüzden gayet düzgün gözüküyor. Siz de askı kısmından önce bu kısmını ütülerseniz daha kolay olacağını düşünüyorum. Onun dışında bakın burada ipim şu anda, bir öncesinde ilmek belirleyicim var ve karşı tarafta ilmek belirleyicim var. Şimdi tam orta kısmını buldum. Şu zincirden itibaren sayıyorum. Bitirdiğim noktadan itibaren. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sırama, 10. boşluğuma bir tane ilmek belirleyici taktım. Devamında da hemen bakın burada zincirim var ya, yanındaki boşluktan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. boşluğuma yine bir tane ilmek belirleyici taktım. Buraya da ilmek belirleyici taktım. 10 tane arka kısmında, 10 tane ön kısmında olacak şekilde boşluk kısmını ayırdık. Çünkü askı kısmının başlangıcını yapacağız şimdi. Şimdi burada bir tane zincirimi çekmiştim. Daha önce hatırlarsanız bir tane çanta yapmıştık. Askı kısmını yine aynı şekilde yapacağız. İzlediyseniz hatırlayacaksınız. Zincir çekeceğiz istediğimiz uzunluğa kadar. Daha sonrasında bu ilmek belirleyicimi taktığım noktaya batarak birleştirme yapacağız. Şimdi dediğim gibi istediğimiz askı boyutunda zincirimizi çekiyoruz. Şimdi 60 tane zincirimi çektim. Bakın benim için yeterli bir uzunlukta oldu. Size küçük, askı kısmı kısa gibi gelirse bunu daha fazla da yapabilirsiniz. İlla ki 60 yapmak zorunda değilsiniz. 60 zincirimizi çektikten sonra hemen bakın ilmek belirleyicimi taktım. 10. boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Ve bir tane sık iğnemi yaptım. Buraya askı kısmımı sabitlemiş oldum. Şimdi devamında yine zincir çekiyorum. Yine 60 tane, bakın buradan hemen dibinden başlıyorum. 60 tane zincir çekiyorum. 60 tane zincirimi çektim. Daha sonrasında bakın buradan başlangıç yapmıştık ya. Şimdi buraya birleştirdik. Dibinden tekrardan bir başlangıç yaptık. Bir sonraki boşluğa batmamız gerekiyor. Hemen ilmek belirleyicimin yanındaki, başlangıç noktamın yanındaki boşluğa atlıyorum ve tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğne yaparak bu noktada birleştirme yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın askım bu kısma birleştirmiş oldum. Devamında yine 60 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 60 tane zincirimi çektim. Şimdi şöyle düzeltmek istiyorum. Bakın burada başlangıcımızı yaptık. Geri dönüşümüzü sağladık. Hemen yanındaki boşluğa geldi sıra. Ve boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaparak askı kısmını buraya birleştirmiş olduk. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine 60 tane şöyle dönüşümü sağladım. 60 tane zincirimi çekiyorum. 60 tane zincirimi çektim. Şimdi diğer tarafa geldi sıra. Boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir tane sık iğnemi yaparak bu kısma sabitlemiş oldum. Daha sonra örgümü döndürüyorum ve yine 60 adet zincir çekmeye başlıyorum. Şunu söylemek istiyorum, bakın şöyle toparlayalım askımızı. Dediğim gibi aynı şekilde ilerleyeceğiz. Her zaman bir önceki sıraya geliyoruz. Şimdi 60 tane zincirimi şöyle ekrana tam görebiliyor musunuz? Şöyle tutarsam daha iyi olacak. 60 tane zincirimi çektikten sonra bakın bu noktadayım ya.
60 adet zincirimi çektikten sonra hemen bir sonraki boşluğa batıyorum. Buradan 60 adet zincir çekmeye başlıyorum. Diğer tarafa batıyorum. Burada başlıyorum. 60 adet zincirimi buradaki boşluğuma geldim. 60 adet zincirimi çektim. Bir sonraki boşluğuma geldim. Hep bu şekilde sonda hiç boşluğumuz kalmayana kadar ilerleyeceğiz. Askı kısmımızı tamamlayacağız. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın. Arada hiç boşluk kalmayacak şekilde her boşluğa batarak tamamladım askı kısmını. Burada bir tane zincir çektim. Şöyle ipimi azıcık uzun kesiyorum. Ve daha sonrasında yok edeceğiz ipimizi. Şu şekilde toparlamak istiyorum. Şu an böyle karışık gözüküyor ama şöyle tüm zincirlerimizi düzeltip toparlayacağız. Daha önceki çantamda ben burayı örerek yapmıştım. Ama o kısım birazcık zorluyor açıkçası. Ben bu sefer ipi buraya dolayarak hani sarma şeklinde yapmak istiyorum. Şöyle iyice düzelteceğim bir yandan konuşurken askı iplerimi. İyice bakın çekerek, esneterek düzeltiyorum bu kısmı. Hepsini bir yandan elime toparlıyorum. Bakın. Bu şekilde. İyice düzelttikten sonra az önce de söylediğim gibi buraya ip dolayarak şöyle tamam. Şimdi şuradan istediğiniz boyutta ayarladıktan sonra nereden başlamak istiyorsanız birazcık şöyle boşluk bıraksak yeterli olacak sanırım. Şimdi ben bir yandan video çekip bir yandan da sarmaya çalışacağım için bu kısım beni birazcık zorlayacak ama yine de şöyle küçük bir kısmını göstermek istiyorum sizlere. İyice elinizde askı kısmını esneterek düzeltelim. Daha sonrasında bakın ipini elimle tuttum. Buradan gelen ipim var. Şöyle doladım bir kez. Küçük bir yumak haline getirip ipinizi bölmeniz gerekiyor bu kısımda. Büyük bir yumak olursa bu boşluk kısmından geçirmek zor olacaktır. İyice sıkıyorum. İpimi bu kısma bakın bu şekilde ama bol olmasın, mümkün olabildiği kadar sıkalım. Bakın bu şekilde karşılık gelen eşit noktaya kadar hep bu şekilde dolayarak ipimi devam ediyorum. Bakın karşılıklı eşit olacak kadar ilerledim. Gayet güzel oldu. Sıkı da sarınca inanılmaz sert oldu. Ben çok beğendim. Böyle sert dokusu çok güzel oldu. Sanki ekstra bir askı takmışız gibi oldu. Şimdi şöyle bakın. Buradaki ipimi şöyle genişlettim. Parmağımla içerisinden ipimi çekiyorum. Ve iyice çekerek buraya bir düğüm atmış oldum. Sıkalım. Daha sonrasında iğneye ipimizi takalım. Ve askı kısmını şu doladığımız kısım var ya, bakın şöyle iğnemi birkaç ip sonrasında birazcık sert sardığım için çekmem de çok zor oldu. Geçirdim, iyice çekiyorum. Ve burada hiç gözükmeyecek şekilde dibinden keserek tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Karşı tarafa da aynısını yapacağım. O yüzden göstermeyeceğim. Ekstra farklı bir şey yapmayacağım. Buradan zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Zaten ilmek belirleyicimizde nereden başlayacağımızı belirlemiştik. 60 tane zincirimi çekip buraya batıyorum. Buradan 60 zincir çekip bir sonraki boşluğumuza hep aynı şekilde ilerliyoruz. Ta ki hiç boşluk kalmayana kadar askı kısmımızı tamamlıyoruz. En sonunda üstüne bu şekilde dolama yapıyoruz. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Bunu tamamladıktan sonra astarlama kısmına geçiyoruz.
Astarlama kısmına geçmeden önce şu şekilde ben kumaşlarımı hazırladım. Birazcık bahsetmek istiyorum. Elimde olan kumaşı değerlendirdim. Hatta birazcık kısa olduğu için bakın ilave yaptım ama ütüleyince hiç de belli olmuyor. Direkt şu şekilde düzlüyorsunuz ve burası bir tarafı, diğer tarafı bir tarafı oluyor. Astarınızı iki parça halinde kesiyoruz. Uygun bir kumaş tercih edebilirsiniz. Benim kumaşım hatta birazcık ince kaldı. Bakın yumuşak dokuda. Birazcık böyle sert bir kumaş kullanırsanız daha tok ve daha güzel duracağını düşünüyorum. Ben hani videomu tamamlayabilmek için ve sizlere de gösterebilmek açısından elimde olan bir kumaşı astarlama yapıp çantamı tamamlayacağım. Renk olarak da uyumlu oldu çünkü. Bakın ikisi de bu şekilde. Direkt ne yaptım? Dediğim gibi ölçüyü aldım, kestim. Daha sonrasında birazcık böyle ovalimsi bir görüntü verdim. Çizerek kestim. Ve bunu dikiş makinesine dikerek tamamladım. Bakın şöyle ovalimsi bir görüntü var. Yine aynı şekilde burada da oval bir görüntü var. Ölçü vermeyeceğim çünkü şuradaki uzunluğu sizin ayarlıyor olmanız gerekiyor. Bu şekilde astarlarımızı kestikten sonra iki parça. Niye oval? Şu üstte düğüm atacağız çünkü bakın şu kısmını şöyle bağlayacağımız için görüntü olarak güzel gözükebilmesi açısından birazcık böyle uç kısmını sivriltiyoruz. Oval bir kesinti yapıyoruz. Daha sonrasında ters kısmını şu şekilde içerisine yerleştirelim. Dikerken zorlanmamak için eğer iğneleme yaparsanız buraya sabitlemeniz inanın daha kolay olacak. Şimdi bu şekilde yerleştirdikten sonra direkt şöyle gösterebildiğim kadarıyla göstermek istiyorum. Buraya dikeceğim. Sadece iç kısmından bir dikme işlemi tamamını yapacağız. Bakın şöyle düz en üst kısmından çok iç kısma girmeden bir dikme işlemi yapacağım. Düz bir dikiş yaparak tamamlayacağım bu kısmını. Şimdi bu kısmını parçamı daha doğrusu tamamladıktan sonra diğer parçamı da aynı şekilde birleştireceğim. Karşılıklı birleştirdikten sonra düğümleyip askı kısmımızı tamamlamış olacağız. Şu an bakın yuvarlak olduğu için tam net gösteremiyorum. Zaten koyu renkte ama ekstra farklı bir şey yapmıyorum. Sadece düz dikerek sabitleyeceğim. Dediğim gibi devamında burayı tamamladıktan sonra diğer parçamı da dikip tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın size bahsettiğim gibi iki astarımı da iki parçamı da dikerek tamamladım. Şu iç kısımlardan en üst kısımlardan diktim. Bu şekilde iki parçayı diktikten sonra şu şekilde bağlıyoruz. Şu şekilde bir bağlama yapıyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor. Çok tatlı oldu. Dilerseniz aslında bunu hani daha uzun bir astar yapıp bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde çantalarda bu sene oldukça moda ya, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Diğer türlü biz iki tane ördük ve file şeklinde yaptık ama inanılmaz güzel oldu. Bakın bu şekilde dışarıdan da hiçbir şekilde belli değil. En üst sık iğneden iç kısmından dikerek tamamlıyoruz. Daha sonrasında ben diğer askıyı da tamamladım geldim. Bakar mısınız? Bu da çok sevimli bir çanta oldu. İki ayrı çanta gibi oldu. O yüzden çok güzel bir çanta oldu. Bu sepetimizi içerisine yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde şunu tekrar düğümleyeceğim. Dediğim gibi daha sert dokuda bir kumaş astarlama yaparsanız daha iyi olacaktır. Ama şu şekilde bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Şöyle gösterirsem daha iyi göreceksiniz. Çok sevimli ve şık oldu. Dediğim gibi iki farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı ve fonksiyonlu bir çanta oldu. Ben bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.